2047 yılında insanlık teknolojik bir devrim çağı başlatmıştır. Uçan arabalar, robotlar, hatta uzay teknolojileri. Her şey başarılmıştır. Fakat bu buluşların hiçbiri artık insanların ilgisini çekmemektedir. Verse adında sanal dünyalar oluşturulmuş. Verse'lere kendi tasarladıkları avatarlarıyla giriş yaparlar. Artık insanlar gerçek yaşamı umursamamaktadır. Nüfusun %75'i Verse'lere günlerinin tamamını ayırıyordur. Bu nedenle artık sokaklarda pek insan bulunmaz ve hala sokaklarda dolaşan küçük azınlık gruplar da bulunmaktadır. Ya aşırı obez ya da aşırı zayıftır. Bu nedenle genellikle 40'lı yaşlarında hayatlarını kaybediyorlardır. İlk başlarda basit oyunlarla başlayan Verse evreni güncellemelerle geliştirilmiş ve artık gerçeklikten ayırt edilemeyecek seviyededir. Sihirbazlar denen bir grup, insanların Verse evrenleriyle hükümetler tarafından oluşturulduğunu ve kontrol altına alındıklarını düşünmektedir. Sihirbazlara göre insanlar Verse'ler yüzünden özgür değildir ve özgürleştirilmeleri gerekiyordur. Verse sistemine bir tür bilgisayar virüsü yükleyerek saldırı gerçekleştirirler. Bu virüs bağlanan insanları öldürmektedir. Neş birkaç yıl önce bu virüsten dolayı eşi Helen'i kaybetmiştir. En büyük Verse sağlayıcılarından Synternes şirketi için ajan olarak çalışmaktadır. Kendisi de Verse sistemini düzenli olarak kullanmaktadır. Ekip arkadaşlarıyla fantastik bir evrende güçlü bir büyücüyle savaşırlar. Savaşı kazandıktan sonra Verse'den erken ayrılmak zorunda kalır. Synternes şirketinin üst yöneticilerinden Dina tarafından çağrılmıştır. Sihirbazlar sisteme bir virüs daha yüklemiş ve 148 oyuncuyu öldürmüştür. Bu yüzden Dina, Nash'ten bu isyancıları bulmasını ister. Nash, saldırıların boyutunun arttığını, bu ölümleri bundan önceki saldırılarda olduğu gibi gizleyemeyeceklerini söyler. Interpol'e haber vermelerini tavsiye eder. Dina bu örtbas işini Synternes'in halledeceğini, Nash'e kendi işine odaklanmasını söyler. Dina, virüsün yüklendiği IP adresinin bilgilerini Nash'e verir. Nash, evi basmak için adrese gider. Herkes Verse'lere bağlı olduğundan sokaklar boştur. Bu nedenle rahat bir şekilde binaya girer. Burası eski ve terk edilmiş bir binadır. Önce hiçbir şey bulamaz. Fakat sonrasında bir ses duyar. Silahını çıkarıp sese doğru yönelir. Aniden iri bir adam Nash'e saldırır. Yumruk yumruğa girilen mücadeleden sonra iri adam Nash'i yere sermeyi başarır. Kimliğini ve silahını alarak gözden kaybolur. Nash kendine geldikten sonra yarı zamanlı bağlanan insanların yaşadığı bir bölgeye girer. Ölen eşi Helen'in kardeşi Morel'in yanına uğrar. Morel güçlü bir bilgisayar korsanıdır. Nash, Morel'den Interpol'ün sunucularına girmesini ve kameralardan kendisine saldıran adamı bulmasını ister. Interpol'ün sunucularına girmek çok risklidir. Morel işi yapacaktır ancak bunun karşılığında Nash'ten yasa dışı bazı bilgisayar donanımlarını kendine getirmesini ister. Konuşmadan sonra Nash oradan ayrılır. Bir süre sonra Verse evreninde kız arkadaşıyla takılırken kapı zili çalar. Oyundan ayrılarak tedirgin ve dikkatli şekilde kapıyı açar. Gelen Morel'dir. Birkaç analizden sonra zor olsa da iri adamın görüntüsünü bulmayı başarmıştır. Nash görüntülerle beraber Synternes şirketine giderek Dina'ya bu görüntüleri iletir. Dina şirket çalışanlarına görüntülerdeki kişinin kim olduğunu bulma talimatı verir. Kısa bir süre sonra iri adamın kim olduğu ve nerede yaşadığı bilgisi gelir. Nash yeni adrese vakit kaybetmeden gider. İçeride Verse sistemine bağlanmış olan Leonard adında bir adamı bulur. Bu sırada iri adam bir anda içeriye girer ve tekrardan kavga etmeye başlarlar. İri adam çok güçlüdür. Nash son bir hamleyle adamı vurmayı başarır. Kapıya kimsenin içeri giremeyeceği şekilde destek koyar. Ardından Verse sistemine bağlı olan Leonard'ı vurur. Bir sihirbazı bağlıyken öldürmek bir ajan için çok önemlidir. Sihirbazın çıkış yapacak vakti olmaz. Ajan öldürdüğü kişinin avatarına bu sayede bağlanabilir. Nash de tam olarak bunu yapar. Gizli görev için Leonard'ın avatarına bağlanır. Leonard'ın avatarı sarışın bir kadındır ve anlaşılan öldürüldüğü sırada alem yapıyordur. Nash yataktan kalkar, silahını alıp odadan çıkar. Kapıda John adında bir sihirbaz bekliyordur. Merkezden hemen karargaha dönme emri aldıklarını söyler. Bu Nash için büyük bir fırsattır. Bağlandıkları Verse bir savaş evrenidir. Büyük bir robotla savaşan iki grubun ortasında kalmışlardır. John ve Nash savaş alanından görülmeden kaçma düşüncesindedir.
boş bir binaya geldiklerinde tuzağa düşürüldüklerini fark ederler. Üzerlerine ateş açılır. Yaşadıkları çatışmanın ardından Nash son adamı öldürür ve toplantı yerine ulaşırlar. Bu Vers evrenini bilerek seçmişlerdir. Çünkü burası çok tehlikeli bir bölgedir. Savaş alanında kullanıcılar hızla vurulur. Bu da sihirbazlar için güvenli bir ortam demektir. Sihirbazların lideri Camille'ın da içinde bulunduğu karargaha girerler. Camille, diğer üyelerden bir cihaz getirmesini ister. Medyanın sansür uygulaması nedeniyle virüsün insanları öldürdüğünü kimse bilmiyordur. Bu nedenle artık stratejilerini değiştireceklerini konuşurlar. Nash yeni stratejinin ne olduğunu sorar. Bu sırada ekip üyeleri cihazı getirmiştir. Bir anda Nash'i yakalarlar. Odaya girerken gizli işareti yapmamıştır. Ajan olduğu o andan itibaren aslında anlaşılmıştır. Getirilen cihazın yanında kimse Vers sisteminden ayrılamıyordur. Gerçek dünyada Leonard'ın evine sihirbazlar birazdan baskın yapacak ve Nash'i öldüreceklerdir. Askerlerden birine kafa atarak kurtulur. Eline geçirdiği el bombasını odaya atar. Cihaz bozulunca avatardan çıkmayı başarır. Odayı basmaya gelen iki sihirbazı da öldürür ve evine geçer. Sihirbazlar kimliğini ele geçirdiği için evinin adresini de bulduklarını düşünüyordur. Evde kimsenin olmadığını görünce kafa dağıtmak için Vers'e bağlanır. Ancak yine Sinternis şirketinin yöneticisi Dina onu çağırıyordur. Şirkete tekrar gider. Dina, Sinternis şirketine Interpol ajanlarının geldiğini Nash'e iletir. Nash'le karşılıklı görüş alışverişinde bulunurlar. Dina, etraflarında Interpol'ün dolaşmasından son derece rahatsızdır. Nash'ten bir an önce bu sorunu çözmesini ister. Nash evine tekrar döndüğünde sihirbazları bu sefer evinde bulur. Camille'ın gerçek haliyle tanışır. Nash'in eşi Helen'in ölümü hakkında bilgi verir. Onun Sinternis şirketinin öldürdüğünü söyler. Çünkü Helen sihirbazlar için çalışıyordur. Nash, Helen'i sihirbazların virüsünün öldürdüğünü söyler. Camille, bu virüsü Sinternis şirketinin yaptığını, sonrasında sihirbazların virüsü ele geçirerek değiştirdiğini söyler. Her zaman Helen sihirbazların tarafındadır ve bu onu hedef haline getirmiştir. Tek yapması gereken ona verdikleri virüsü şirket binasına sokmaktır. Bu sayede tüm Vers evrenini çökerteceklerdir. Nash onlara yardım etmeyi kabul eder. Sinternis şirketine geldiğinde Dina'ya fark ettirmeden virüsü çalıştırır. Sihirbazların hackerları hemen işe koyulur. Ancak Morel planları bozar ve sihirbazların yaptıklarını tüm kullanıcılara e-posta yoluyla atar. Sihirbazların konumlarını da Vers kullanıcılarına iletir. Kısa bir süre sonra onları durdurmak için büyük bir grup bulundukları binayı basar ve tüm sihirbaz üyeleri etkisiz hale getirilir. Olay bittikten sonra Nash, Dina tarafından son bir kez Sinternis firmasına çağrılır. Artık sihirbazlar kalmadığı için Nash'le çalışmaya devam etmeyeceklerdir. Dina Nash'e virüsü şirkete getiren kişinin o olduğundan şüphelendiğini ama yine de sorun çözüldüğü için soruşturma başlatmayacağını söyler. Yüklü miktarda parası vardır. Tam zamanlı olarak Vers'e bağlanmaya karar verir. Bu videonun böylece sonuna geldik. Bana destek olmak için beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.